Gelin şimdi bu nehrin sularının akıp giden zamanı temsil ettiğini düşünelim. İçinde bulunduğum bu nokta şimdiki zamanı temsil ediyorsa eğer, gelecek zaman nehrin hangi tarafıdır? Yukarı tarafı mı? Yoksa aşağı tarafı mı? 8 Dağ diye bir roman var ve o romanda yürüyüş yapmakta olan baba yanındaki oğluna tam da bu soruyu sorar. Oğlu da bir müddet düşündükten sonra nehrin aşağısını, akıp gitmekte olan tarafını gösterir. Gelin aynı sorunun cevabını biz de düşünelim. Düşünmek için de biraz yürüyelim. Sizi bilmem ama benim en favori sporum bu. Yürümek. Mümkün olan her yere yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Sadece daha sağlıklı olabilmek için değil. Gerçi ta 2600 yıl önce Hipokrat insanın en iyi ilacı yürümektir dediğinden beri yürümenin faydaları saymakla bitirilemiyor ama ben daha çok bir yolculuk, kendi içime doğru bir yolculuk yapabilmek için yürüyorum. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da bana çok iyi geliyor. Bilim ve teknoloji dünyasından meşhur isimlerin sık sık yürüyüşe çıktığını duymuşsunuzdur. Albert Einstein mesela Princeton Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürürken bunaldığında, sıkıldığında kendisini üniversiteyi çevreleyen ormanın içine atıp orada yürüyüş yapmaya başlarmış. Keza Apple'ın kurucularından Steve Jobs da toplantılarını yürüyerek yapmasıyla tanınan, bilinen bir isim. Henry David Thoreau, ayaklarım hareket etmeye başladığı anda düşüncelerim akmaya başlar demiş. Tüm bu isimlerden çok daha az bilinen birisinin yazdığı bir kitap dikkatimi çekti geçenlerde. Dikkatimi çekti diyorum çünkü kitabın adı Walking, yani yürümek. İngilizceye de yeni çevrildi bu kitap. Umarım Türkçe'ye de kısa sürede çevrilir. Çünkü yazarı Erling Kage, onu da göstereyim size, gerçekten çok ilginç bir kişi. Avukat, sanat koleksiyoncusu, yazar ve yürür. Bir çeşit yürüyüş filozofu da diyebiliriz kendisine. Three Poles Challenge, yani 3 kutup meydan okumasını yürüyerek gerçekleştiren dünyadaki ilk kişi. Önce Kuzey Kutbu'na yürümüş, sonra Güney Kutbu'na. Peki 3. kutup ne diye soracaksınız? Everest. Oraya da tırmanmış. Bu tür şeyleri duyunca insan ister istemez etkileniyor. Etkilenmekle beraber pek çoğumuz böyle şeyleri yapamayacağımız için bu tür insanlarla yakın hissedemiyoruz kendimizi. Yakından bir ilişki içine giremiyoruz ama yazar bu kitabında sadece böyle zorlu ekspedisyonlardan bahsetmiyor. Gündelik yürüyüşleri de aktarıyor. Mesela bir kenti en güzel keşfetmenin yolunun yürümek olduğunu söylüyor. Kendi yaşadığı kent Oslo'da da işine veya başka yerlere sürekli yürüyerek gittiğini bize anlatıyor. Anlatıyor da neden? Neden bir hedefe varmak için çok daha kolay ve hızlı yöntemler varken o böyle yavaş ve meşakkatli olanı tercih ediyor? Onu da kendi yazdığı satırlardan okuyalım dilerseniz. Bir dağın içinden arabayla giderken etrafındaki her şey, kayalar, ağaçlar, yamaçlar, nehirler hızla geçmişe doğru akar. Hayat katlanır, kısalır. Rüzgarı hissedemezsin, kokuları duyamazsın, ışığın değişimini göremezsin. Etrafındaki her şey büyük bir bulanıklığa dönüşür. Evet, bu duyguyu pek çoğumuz hissetmiştir. Hava böyle güzel olduğunda bir doğa yürüyüşü yapmayı kim istemez ki? Ancak ben bu yazıda başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yazıdaki geçmişe doğru akar sözü dikkatinizi çekti mi? Az önceki zaman nehri benzetmemize dönecek olursak gelecek zaman nehrin hangi tarafıdır sorusunun cevabını ben önce düz mantıkla nehrin başlangıç noktası geçmiş
ve akmakta olduğu yönde gelecek diye düşünmüştüm. Yani geçmişten geleceğe doğru akıyor. Ama romandaki baba bunun tam tersine geleceğin nehrin yukarısından akıp gelmekte olan sular olduğunu söylüyor. Yani gelecek bize sürekli yeni heyecanlar, bazen tehlikeler ve sürprizler taşıyor. İşte yürümek bu yüzden de önemli. Eğer biz yerimizde durursak aslında durmuş olmuyoruz. O sular bizi geriye doğru sürüklemeye başlıyor. Yani yaşlanıyoruz. Bu kitapta karşılaştığım bir istatistik çok çarpıcı bir gerçeği gözlerin önüne seriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gençlerin 3/4'ü hapishanedeki insanlardan daha az dışarıda vakit geçiriyormuş. Büyük kentleri düşündüğümüzde gerçekten de böyle değil mi? Bir kutudan bir başka kutuya küçük küçük kutularla taşınıp duruyoruz. Hızlı yaşayıp daha çok şey yapmaya çalışırken aslında daha az yaşıyoruz, daha hızlı yaşlanıyoruz. Yüksek hız hafıza için bir tehlikedir. Çünkü hafıza zamana ve mekansal farkındalığa bağlıdır diye yazmış bir yerde. Kundera'nın Yavaşlık adlı romanında da buna benzer bir konu anlatılır. Şimdi gözünüzün önüne şöyle bir durum getirin. Bir yerde düşünürken yürümekte olan bir insan bir şeyleri hatırlamaya çalıştığında ne yapar? Yürümesini yavaşlatır değil mi? O hafızasındaki o anı geri getirebilmek için, çağırabilmek için adımları yavaşlar. Oysa az önce kötü bir tartışmadan çıkmış birisini düşünün. O andan ve o anıdan uzaklaşmak için otomatik olarak vücudunun hareketleri de hızlanmaya başlar. Varoluşun matematiğinde bu deneyim 2 temel denklem biçimine girer. Yavaşlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Hızın derecesi ise unutmanın yoğunluğuyla. Bütün bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yürüyerek hayatımızı bir nebze olsun yavaşlatalım diye. Yavaşlatalım ki bazı şeyleri unutmayalım. Mesela tam 100 yıl önce bugün atılan önemli bir adımı, evet, Ay'a atılan adım insanlık için nasıl büyük bir adımsa, atamızın 100 yıl önce Samsun'a attığı o ilk adım da bizim için öyle büyük bir adımdır. Çünkü özgürlük yürüyüşünün ilk adımıdır o. Dile kolay, tam 100 yıl geçmiş, bir çağ değişmiş. Teknoloji sayesinde her şey hızlanmış. Biz bu değişimlere ayak uydurmaya çalışırken hiç fark etmeden kendi küçücük kutularımıza hapsolmuşuz. Ev kutusuna, okul kutusuna, ekonomi kutusuna, siyaset kutusuna sıkışıp kalmışız. Bugün 19 Mayıs. Bugün Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı. Bugünü de böyle bir kutlama, sıradan bir kutlama kutusuna paketleyip dostlar alışverişte gördükten sonra bir kenara fırlatıp atmayalım. Üzerinde biraz düşünelim. Düşünebilmek için yürüyelim. Ki en azından bayramın spor kısmını halletmiş olalım. Peki ya gençlik kısmı? Ben bu gençlik kısmının da biraz daha geniş yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bayram sadece 18-24 yaş aralığındaki kişilere ait değil. Hoş, o yaş aralığındaki insanlar da bugün ihtiyarladı. Bedenen olmasa bile zihnen yaşlandı. Oysa gençlik ne demek? Berraklık, tazelik demek. Bedeni kaç yaşında olursa olsun zihnini açık tutarak, onu işleterek, yürüterek kendini yenileyebilen insan demek. Atatürk'ü anmak için önce onu anlamalıyız, fikirlerinin ruhunu yakalamalıyız. Bütün ümidim gençliktedir sözünü gelip geçici bir yaş aralığına hapsetmeden bir de bu anlamıyla düşünebilmeliyiz. Ümidimizi kaybetmeden kendimizi gençleştirmeliyiz. Çünkü bu bayram sadece gençler için değil, tüm ulusu gençleştirmek için yapılan bir bayram. Çok güzel konuştum, çok güzel söyledim değil mi? Zaten bugün herkes çok güzel şeyler söyleyecek. Ama bu söylemler bir iddiadan ibaret. Eğer biz iddiamızı ispat etmek istiyorsak söylemlerimizi eylemlere dönüştürmeliyiz. İşte ben o yüzden yürüyelim arkadaşlar diyorum. Yürüyelim de nasıl yürüyelim? Erling Kage'ye sormuşlar.
ta Güney Kutbu'na nasıl yürüdün diye. O da önce bir adımımı öne attım, sonra da diğerini. Eğer bunu yeterince tekrarlarsanız dünyada dilediğiniz kutba ulaşabilirsiniz cevabını vermiş. Bu çok basit gibi gözüken cevapta aslında büyük bir gerçek gizli. Eğer biz de o büyük gençleşme iddiamızı ispat etmek istiyorsak eğer, bir yerlerden bir şekilde başlamamız lazım. O ilk adımı atmamız. Peki böyle bir başlangıç için bundan daha güzel, daha sembolik, daha anlamlı bir gün olabilir mi? Hadi gelin, kaç yaşınızda olursanız olun, bugünden itibaren her gün yürüyelim. Nehrin yukarısına doğru, geleceğe doğru. Teknoloji alanında ilerlemek mi istiyoruz? Bir yandan bu alanda çok sıkı çalışırken bir yandan da Steve Jobs gibi ara verip stratejiler geliştirmek için yürüyelim. Bilim alanında mı ilerlemek istiyoruz? Bir yandan akademik çalışmalarımıza hız verip bir yandan da Albert Einstein gibi düşüncelerimizi yavaşlatmak, onları toparlamak için yürüyelim. Atatürk'ün 100 yıl önce attığı o ilk adımın devamını mı getirmek istiyoruz? Milli mücadelenin yolu bu çağda teknolojiden, bilimden, sanattan geçiyor. Geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek mi istiyoruz? Şu anda bu zaman nehrinin bulunduğumuz noktasında harekete geçmezsek o sular bizi alıp geçmişe götürür. Gençliğimizi yitiririz. Bugün hem Atatürk'ü anmak, hem spor yapmak ve hem de gençleşmek, yeniden doğmak için yürüyelim arkadaşlar.